Tarihin en büyük gezginlerinden birini İbn Battuta'yı düşünün. 14. yüzyılda on binlerce kilometrelik bir yolculuğun sonunda kendine hiç beklemediği bir yerde buluyor. Hristiyanlığın tam kalbinde, yani o zamanki adıyla Konstantinopolis'te, bugünün İstanbul'unda. Peki 1330'larda bir Müslüman alimin gözünden Bizans İmparatorluğu'nun o efsanevi başkente nasıl görünüyordu? İşte bu sorunun cevabı bizi sadece bir şehrin değil, adeta kaybolmuş bir dünyanın kapılarından içeri sokacak. Şimdi gelin İbn Battuta'nın bu müthiş serüvenine adım adım tanıklık edelim. Şehre nasıl geldiğine bakacağız, o görkemli karşılamayı göreceğiz, imparatorla yani Tekfur'la görüşmesine tanık olacağız. Onun gözünden o sonsuz büyük şehri gezeceğiz, kiliseler ve rahipler hakkındaki notlarına bakacağız ve sonunda bize bıraktığı mirası konuşacağız. Peki ama İbn Battuta'nın yolu İstanbul'a nasıl düştü? İşte hikaye burada ilginçleşiyor. Cevap, bir Moğol hanıyla evli olan Bizans prensesi Beylun Hatun'un kafilesinde saklı. Prenses babasını ziyaret etmek için yola çıkınca İbn Battuta da bu tarihi fırsatı kaçırmıyor ve kafileye katılıyor. İşte bu karar onu Hristiyan dünyasının en büyük şehrinin kapılarına kadar getiriyor. Şehre yaklaştıklarında gördükleri manzara, yani kelimenin tam anlamıyla nefes kesici. İbn Battuta'nın anlattıklarından anlıyoruz ki sanki bütün bir şehir onları karşılamak için surların dışına akın etmiş. Bu basit bir karşılama değil, bir imparatorluğun gücünü ve ihtişamını sergilediği devasa bir gösteri. Bir an için gözünüzde canlandırın. Sabahın ilk ışıklarıyla şehri inleten davullar, zurnalar, borazanlar, yol boyunca zırhlarını kuşanmış atlı askerler bir duvar gibi dizilmiş. Kadınlar, erkekler, çocuklar en güzel kıyafetleriyle bu tarihi anı izlemek için toplanmış. Ve tam merkezde atlıların ve yayaların taşıdığı devasa bir gölgeliğin altında imparatorun bizzat kendisi. İşte Bizans gücünü böyle gösteriyordu. Kelimelerle değil, böyle göz kamaştırıcı bir törenle. Bu inanılmaz görkemli karşılamadan sonra İbn Battuta'yı belki de yolculuğunun en heyecanlı anı bekliyordu. Bizans İmparatoru, yani onun kendi deyimiyle Tekfur ile yüz yüze gelmek. İki farklı dünyanın temsilcisinin buluşması. Ama imparatorun huzuruna çıkmak o kadar kolay değil tabii. Labirent gibi bir saraydan geçmeleri gerekiyor, tam 4 tane devasa kapı ve her kapıda tepeden tırnağa silahlı muhafızlar. 5. kapıya geldiklerinde ise İbn Battuta hayatında belki de hiç görmediği kadar sıkı bir aramadan geçiriliyor. İşte kendi sözleriyle anlatıyor o anı. Üstümde bıçak ve benzeri aletler var mı diye baştan aşağı aradılar beni. Düşünsenize o anki gerginliği. Kendisine bunun saraya giren herkese uygulanan standart bir prosedür olduğu söylenmiş ama bu deneyim onu ne kadar etkilemiş notlarından anlıyoruz. Nihayet görüşme başlıyor ve İmparator 3. Andronikos'un entelektüel merakı hemen kendini belli ediyor. Bakın İbn Battuta'ya neler sormuş. Kuds'u, yani Beyt-i Makdis'i, Kutsal Kaya'yı, Kutsal Kabir Kilisesi'ni, Beytüllahim'i, El Halil'i, Şam'ı, Mısır'ı, Irak'ı ve Anadolu'yu. Yani bu sorular sadece bir gezginin rotasını öğrenme merakı değil. İmparator kendi inancı içinde kutsal olan bu yerler hakkında inanılmaz derecede bilgili. Bu onun kendi sınırlarının çok ötesindeki topraklara ne kadar hakim olduğunun da bir kanıtı aslında. İmparatorla görüştükten sonra İbn Battuta yanına verilen bir rehberle nihayet o devasa şehri keşfetmeye başlıyor. Ve gördükleri karşısındaki ilk izlenimi aslında her şeyi özetliyor. Bu şehir sonsuz derecede büyük. Ona göre şehir, Halic'in ayırdığı iki farklı dünyadan oluşuyor. Bir yanda imparatorun, soyluların ve halkın yaşadığı siyasetin ve dinin merkezi olan İstanbul var. Diğer yanda ise Cenevizli, Venedikli tüccarlar gibi Frank Hristiyanlarına ayrılmış, cıvıl cıvıl, kozmopolit bir ticaret merkezi olan Galata. Ve işte İbn Battuta'nın o keskin gözlem yeteneğini ortaya koyan gerçekten şaşırtıcı bir detay geliyor. Diyor ki ve enteresan bir nokta, çarşı esnafının ve zanaatkarların çoğu kadındır. Kendi geldiği topraklarda hiç alışık olmadığı bir manzara bu. Çarşılardaki ticari hayatı büyük ölçüde kadınlar yönetiyor. İşte bu küçücük not bize 700 yıl önceki Bizans'ın sosyal yaşamına dair paha biçilmez bir pencere aralıyor, öyle değil mi? Şehrin genel düzeni de onu çok etkilemiş. Düşünün, çarşılar taş döşeli, geniş ve geceleri kilitlenen kapılarıyla son derece güvenli.
Her esnaf grubunun kendine ait ayrı bir pazarı, ayrı bir sokağı var. Şehir zaten devasa bir surla çevrili ama içinde de imparatorluk sarayı, Yahudiler ve diğer topluluklar için ayrı ayrı yine surlarla çevrili mahalleler bulunuyor. Yani bu tablo bize son derece organize ama aynı zamanda oldukça katı bir şekilde ayrışmış bir şehir yapısını gösteriyor. Tabii bir fıkıh alimi olan İbn Battuta için en merak uyandıran konulardan biri de doğal olarak Hristiyanların dini yaşantısıydı. Bu yüzden şehirdeki kiliseleri ve manastırları büyük bir ilgiyle gezmeye koyuluyor. Ve gördükleri karşısında gerçekten şaşkınlığını gizleyemiyor. Her biri prenslerin, vezirlerin, soyluların kızı olan yüzlerce rahibenin yaşadığı manastırlardan bahsediyor. Hatta notlarına bu kalabalık şehirde halkın çoğu rahipler, münzeviler ve keşişlerden oluşuyor diye yazıyor. Özellikle soylu ailelerin kızlarının kendilerinin manastır hizmetine adaması onu çok şaşırtmış. Ve gezisi sırasında belki de tüm seyahatnamesinin en unutulmaz, en dokunaklı anıyla karşılaşıyor. Bir manastırın o derin sessizliğinde tahtını torununa bırakıp kendini tamamen dine adayan yaşlı bir adamla tanışıyor. Kim bu adam biliyor musunuz? Eski İmparator II. Andronikos'un ta kendisi. İşte o an yaşananlar inanılmaz. Eski imparator karşısındakinin bir Müslüman olduğunu öğrenince ona Kudüs'teki o kutsal topraklara ayak basmış olmasından dolayı o kadar derin bir saygı gösteriyor ki ve o unutulmaz sözleri söylüyor. Sarakino'ya söyle, onun kutsal kayada gezen ayaklarını öperim ben. İbn Battuta'nın anlattığına göre imparator onun ellerini ve ayaklarını azıp kendi yüzüne sürmüş. Düşünebiliyor musunuz o anı? İnanç farklılıklarının tamamen ortadan kalktığı, kutsal olana duyulan ortak saygının o inanılmaz anı. Bu olay gezginimizi kelimenin tam anlamıyla hayrete düşürmüş. İbn Battuta'nın İstanbul'daki yaklaşık bir aylık ziyareti sona erdiğinde, arkasında sadece kişisel anılar değil, tarih için paha biçilmez bir miras da bırakmıştı. Onun seyahatnamesi, şehrin fethinden sadece bir asır önce Bizans İmparatorluğu'na dair o kadar değerli ve tarafsız bir bakış açısı sunuyor ki, işte onun bu notları sayesinde bugün büyük bir değişimin ve aslında çöküşün eşiğindeki bir imparatorluğun gündelik hayatına, sosyal dokusuna, dini atmosferine dair eşsiz ayrıntılara sahibiz. Bu tarafsız bir dış gözün sunduğu gerçekten paha biçilmez bir tanıklık. Ve bütün bu hikaye aklımızda şu soruyu bırakıyor. Bir yanda Müslüman gezgin İbn Battuta, diğer yanda tahtını bırakmış keşiş imparator II. Andronikos. Onların 700 yıl önceki o kısacık karşılaşması, o anki o derin saygı bugün bize ne anlatıyor? Belki de seyahat etmenin, farklı kültürleri tanımanın en büyük gücü bu. Sadece yeni yerler görmek değil, en beklenmedik anlarda insanlığın ortak zemininde buluşabilmek.